Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir pazar günü diliyorum. Umarım iyisinizdir. Hafta sonunuz güzel geçiyordur. Uzun zamandır sizlerle birlikte olamamıştık. Özellikle canlı yayınlarda birlikte olamamıştık. Şimdi sizlere şu anda açık olan Bitcoin işlemime hangi kriterlerle bu işleme girdiğimi anlatmaya çalışacağım. Sonuçta bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Burada bu işleme neden girdiğimi, hangi kriterleri gözettiğimi sizlere öğretebilmek için buradaki özellikle yine price action konusunda yine bu konsept dahilinde ne şekilde işlemler alabileceğimizi öğretmek maksadıyla bu canlı yayını açtım. Bu canlı yayında zaten yine kanalda daha sonrasında da şu an yayına giremeyen arkadaşlar için bırakacağım. Tabii ki herkes seyredebilir. Şimdi ben aslına bakarsanız biraz zamanım da dar olduğu için ben hemen aslında bu yayında Bitcoin işlemimi, şu anda mevcutta açık olan Bitcoin işlemimi ne şekilde kurguladığımı ve işleme hangi kriterlerle girmiş olduğumu hemen anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Fazla da kimsenin de zamanını almamak için dediğim gibi nasıl olsa yayın kalacak kanalda. Onun için hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada normalde Bitcoin'de şöyle ekranı daralttığım zaman zaten gördüğünüz gibi oldukça uzun bir zamandır, yani uzun bir zamandır dediğim şu anda tabii ki günlük time frame'deyim. Bakın Nisan ayından beri sürekli olarak yukarıya doğru seyreden bir Bitcoin fiyatı zaten görüyoruz. Hepimiz de biliyoruz. Sadece şu noktadan itibaren, yani burası 22 Mayıs. Bu noktadan itibaren önemli bir geri çekilme yaparak şu bölgedeki likidasyonu temizleyip sonra tekrar buradan hareketine başladı. Bu hareketine başladığı yerde zaten 23 Haziran. Bakın buradan itibaren yukarıya hareketine başladı. Ve şu bölgede gördüğünüz gibi bir break of structure dediğimiz yapıyı, yani tabii ki yine günlük bazdan bahsediyorum. Net bir break of structure yapısını bıraktı. Sonrasında burayı kırdı ve yukarı doğru devam etti. Şurada da higher high seviyesini, yani ATH'ını yaptı. Daha sonrasında da geri doğru gelmeye başladı. Tekrar bir geri çekilme yapıyor. Şimdi arkadaşlar burada diyeceksiniz ki sen burada bir setup kurmuşsun. Bu setup'ı aşağı doğru kurmuşsun. Şimdi buradaki genel yapıya göre, buradaki günlük genel yapıya göre biliyorsunuz ben bir scalper'ım ve dar zaman aralıklarında işlem yapıyorum. Yani ben hiçbir zaman özellikle şuralardan işleme girip de günlük bazda buralardan girip de böyle 3-4 ay bekleyip de şuralara falan gelmesini hiçbir zaman beklemiyorum. Hiçbir zaman da beklemeyeceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde işlem yapmıyorum. Zaten uzun zamandır kanalıma gelen arkadaşlar, videoları da seyreden arkadaşlar bunları bilir. Şimdi buradan neden bu şekilde böyle dar bir aralıkta, neden buradaki genel uzun trendin tersine bir işlem aldığımı şimdi size anlatmaya çalışacağım. Bakın buraya kadar ATH yaptıktan sonra bir geri çekilme yapmaya başladı, değil mi? Bu geri çekilmeyi yapmaya başladığında bakın burada bir dip seviye, tepe seviye, dip seviye, tepe seviye derken şurada şu görmüş olduğumuz alanda fiyat gördüğünüz gibi konsolide oluyor arkadaşlar ve şurada çok geniş bir imbalans bölge, burada da bir imbalans bölge bıraktı. Buralara gelir, bakın şurada günlük şuradaki imbalansın şu bölgesini temizledi. Fakat hala şuradaki imbalans bölge durduğu gibi şuradaki order blok mumu da, bakın bu neden order blok? Çünkü yukarıya doğru giden trendde ters yönlü bir kırmızı mum çubuğu ve üzerinde çok güzel FVG'ler bırakarak çok güçlü bir bölge haline geldi. Fakat bakın burası şu order blok, yani bunun üst hattı olan Change in State of Delivery dediğimiz, yani trendin buradan tekrar yukarıya doğru gitmiş olduğu yer test edildi mi? Bakın burası fresh bir bölge olarak duruyor arkadaşlar. Burası fresh bir bölge olarak durduğu için ben bunu gördüm. Nerede bu fresh bir bölge olarak duruyor? Bakın buradaki break of structure içinde bir fresh bölge olarak şu anda burası duruyor. Onun için daha sonrasında şöyle biraz ekranı büyütelim. Daha sonrasında ben buradan şöyle bir saatlik zaman aralığına gelelim. Evet, bakın şimdi. Bir saatlik zaman aralığına geldiğimiz zaman arkadaşlar, şimdi tabii ki bu dalgalar daha büyüdü. Biraz ekranı daralttım. Bakın şimdi yine tepe, dip seviye, yine tepe seviye ve buralarda yine ara dip seviyelerden sonra buradan ciddi bir aşağı doğru iniş ve tekrar yukarıya doğru ciddi bir şekilde yükseliş olarak bakın şuradaki
tepe seviye ile şuradaki dip seviye arasında çok geniş ama tabii ki bir saatliğe göre, bir saatlik zaman aralığına göre çok önemli bir range bölgesi oluşturdu. Şimdi ben böyle range bölgelerini trade ediyorum arkadaşlar bir scalper olarak. Bu range bölgesinin de orta hattı yani 0.5 hattı hemen hemen şuralara denk geliyor. Şimdi ben aşağıda kalmıştı yani bu biraz önceki Change in State of Delaware dediğim bölge, yani şöyle yap, yaparsak göstereceğim. Evet bakın şimdi o günlükteki çizmiş olduğumuz siyah Change in State of Delaware şurası arkadaşlar. Bakın şurada bir siyah çizgi görüyorsunuz. Ekranın böyle enlemesine geçiyor. Orası işte benim hedef aldığım order blok bölgesi. Şimdi burada 0.5 hattının üzerine geçtikçe benim için artık her daim buradan aşağı doğru hedef alınabilecek giriş yerleri aramaya başladım ben. Şimdi bu tabii ki trend yönünün tersine kesinlikle işlem yapmıyorum diyen insanlar için de tabii ki bu da doğru bir şey. Yani ben yapıyorum arkadaşlar. Çünkü trend tersine de işlem yaptığım çok zaman oluyor ama bakın arada bir farklılık var. Şöyle bir farklılık var. Trend yönüne doğru, trend yönünde işlem yaparsam o zaman TP'lerimi daha yüksek tutuyorum. Yani mesela 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 bile olabilir. Daha yüksek tutuyorum. Fakat eğer ki trend tersine hareketler yaparsam, genel trendin tersine hareketler yaparsam en makul yerdeki fresh bir bölgeyi hedef alıp oradan karımı alıp işlemi kapatıp kaçıyorum. Yani benim de trend tersine yapmış olduğum işlemler bu şekilde oluyor. Şimdi daha sonrasında buradan tabii ki yukarı doğru geri çekilmeye bekledim. Neden? Bu range aralığının en azından bir 0.5'inin alınmış olmasını bekledim. Tabii ki buradan yukarı doğru çıkmaya başladı. Şimdi ben şöyle bir strateji gidiyorum arkadaşlar. 0.5 hattından itibaren range içerisinde FVG veya order block tabii ki yine böyle teplenmemiş, yani hiçbir şekilde reteste uğramamış olan fresh bölgelerden yavaş yavaş kademeli şekilde ta ki range bölgesinin tepesine kadar olan, yani hatta şuradaki likidasyon alınırsa bile burada bile bir kademe, tabii şuradaki harekete bakmam lazım. Yani bir sharp turn'la içeri girmesi lazım. Şurada bile yine bir ekleme yapabilirim. Ne zaman ki ben işlemde stop olduğumu kabul ederek işlemden çıkarım. Tabii ki bu da her zaman olabilecek bir şey. Stop olmayı birçok kişi nedense böyle kendi böyle sanki gururuna yediremiyormuş gibi falan yapıyor da arkadaşlar, stop olmaktan eğer şey yapıyorsanız, gocunuyorsanız bu işi yapmayacaksınız zaten. Bu işin yani bu işin kesinlikle içinde bu var. Eğer ki buradaki range bölgesinin çok üzerinde çok böyle hacimli şekilde mum çubukları görmeye başlarsam zaten işlemi artık stop ettiğimi kabul ederim. Yanıldığımı düşünürüm ve işlemi kapatabilirim. Ama tabii bunu daha yüksek seviyelerde de tutabilirim. Yani hatta nasıl? Tekrar günlüğe gelelim. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle yapalım. Burada ben riskimi ne şekilde optimize ettim? Bakın şurada günlük, yine günlük time frame'e geldim. Bakın şurada çok yüksek bir iğne vardı. Gördünüz mü? Bu iğnenin sadece, ama bakın gövdenin demiyorum. Şu iğnenin şuradaki dibiyle tepe seviyesinin arasında 0.5'ini aldım ve o 0.5'in üzerine stop koydum. Çünkü neden? Demiştim ya ben size, hani bu range bölgesi, bakın şu beyaz olan yer range bölgesi. Bu range bölgesinde yukarıya doğru, range'in tepesine doğru gittikçe sürekli olarak fonlarım. Yani kısım kısım ve hesaplı şekilde tabii. Fonlarım demiştim ya. Artık buraya kadar fonlarım. Bunun üstüne çıktığı zaman ya hacimli bir kapanış olursa işlemi kapatırım şuralarda bir yerde. Ya da beklerim. Yani bekleyebilirim. Şuraya kadar gelmesini de bekleyebilirim. Artık buradaki stop kesinlikle sizin risk algınızla alakalı arkadaşlar. Ama benim buradaki ana hedefim ne? Ben buradaki şu bölgedeki, bakın şu bölgedeki order bloğum ve şurada kalmış olan likidasyona tekrar fiyatın döneceğine inandığım için ve böyle bir öngörüm olduğu için piyasada ben buradaki riskimi artık ona göre optimize etmeye çalışacağım. Şimdi tekrar bir saate dönelim. Ben size şu anda bu işleme girin falan demiyorum arkadaşlar. Bakın öyle bir şey kesinlikle yok. Ben sadece işleme neden girdiğimi, nasıl girdiğimi, kriterlerimi anlatıyorum. Ha, örnek alırsınız, gidersiniz başka finansal varlıklarda bu örneği değerlendirerek sizler de belki başka şeyler, başka alım satımlar yaparsınız. O tabii beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece size buradaki durumu
anlatmaya çalışıyorum. Evet, şimdi bakın buradan itibaren bakın burada bir equal highs oluştu 1 saatlik time frame'de. Bakın çift tepe ya da dediğini ya da öyle diyenler de var. Klasik trade'ciler de öyle diyorlar. Bakın burada çift tepe oluşumu var. Buradan aşağıya doğru artık fiyatın yavaş yavaş gelme ihtimali doğdu. Ha, gelmeyebilir mi? Tabii ki gelmeyebilir. Şimdi o zaman neye bakacağız? Şöyle bakın şu şekilde Masum müsaade ederse şu şekilde şöyle gelmeye çalışıyorum. Gelemiyorum. Heh, tamam. Şöyle olsun yeter. Bakın şimdi arkadaşlar buradan itibaren buralarda hep şuralardaki hep şu order bloklar görmüş olduğunuz order bloklar aslında hep sürekli olarak bunlar teplendi. Bunlar hepsine testler geldi. Fakat bu sefer de bakın şurada likidasyonlar var. Bakın şu bölgelerde açık likidasyonlar var. Bu likidasyonlara doğru gelip fiyat yani örneğin şuradan geldi ve şuradaki çift tepenin üstündeki likidasyonu aldı ve daha sonrasında burada diyelim ki hacimli kırmızı bir mum çubuğuyla örneğin bir displacement hareketi yaptı. O zaman ben bir kademe daha alış yaparım. Nereye doğru? Yani short yönlü. Alış diyorum da şimdi terimleri karıştırmayalım. Yani short yönlü işleme tekrar fonlama yaparım. Öyle söyleyeyim. Ha, ondan sonra diyelim ki beni yanılttı ve tekrar yukarı doğru gitti. Bu sefer ne yaptı? Şuradaki likidasyonu aldı. Bakın şurayı temizledi. Ama yine bir sharp turn hareketiyle diyelim ki yine hacimli bir kırmızı mum çubuğuyla buradan aşağı doğru hacimli bir hareket yaptı. Orada bir miktar daha fonlarım işlemimi artık nereye kadar fonlarım biliyor musunuz? Şuradaki range, şuradaki beyaz olarak işaretlemiş olduğum range bölgesinin üzerine artık çıkana kadar ben bunu fonlayabilirim. Kesin olarak fonlar mıyım bilmiyorum. Çünkü belki de bakacaksınız ki buradaki çift tepe hareketinden sonra belki de fiyat buradan aşağı doğru akmaya başlayacak. Eğer zaten akmaya doğru başlarsa artık yukarıdaki fonlama planlarımı tamamıyla iptal etmiş olacağım zaten. Ve şimdi şöyle bir de bahsedeyim. Şu bölgede de yine bir boşluk var arkadaşlar. Burada da bir imbalans var. Eğer fiyat diyelim ki buradan aşağıya, diyelim ki yukarıdaki fonladım da oradan aşağıya doğru gelip şu bölgeye indiği andan itibaren burada bir miktar mutlaka kar alıp artık ondan sonra stop loss'umu break even dediğimiz yani maliyete çekme konusunda bunu düşünürüm. Buradaki maliyete çekerim. Ondan sonrasında da artık aşağı doğru gider mi gitmez mi ne olursa olur. Ondan sonrasına da e, keyifle bakarım. Ama mutlaka şuradaki imbalans bölgeden bir kar alırım. Çünkü neden alırım arkadaşlar? Bakın buradaki imbalans bölgeden itibaren fiyat buradan gördüğünüz gibi 1 saatlik zaman aralığında tekrar yukarı doğru tepkisini almaya başlamış. Ben bu şekilde bir strateji gidiyorum. Tabii ki herkesin stratejisi farklı olabilir ama ben tabii şunu da söylemek istiyorum sizlere. Sadece benim kullanmış olduğum strateji bu değil. Yani bu konsepti kullandım. Çünkü burada bu konseptin şu anki piyasa koşullarına uygun olduğunu düşündüğüm için kullandım. Ee, Birçok da yine bunun dışında da birçok kullandığım tabii ki strateji oluyor. En azından bunu sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı olur. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.